Merhaba arkadaşlar, ben Yeliz Koç, Kocaeli Üniversitesi 3. sınıf elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Otonom araçlar ve robotik sistemlere giriş 4. dersini anlatacağım şimdi. Başlayalım. İlk olarak sayfayı paylaşayım. Bu hafta otonom araçlarda işlemciler ve kontrol sistemlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Otonom araçlar çevreyi algılayan, karar veren, aracı yöneten yüksek bilgi işlem gücüne sahip gömülü sistemlerde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kalbinde işlemciler ve kontrol üniteleri vardır. Ee, Gömülü sistemler nedir arkadaşlar? Onu kısaca açıklayayım. Genelde daha büyük bir elektrik veya mekanik sistemin bileşeni olarak uygulanan kendi kendine yeten mikro işlemci tabanlı bir bilgisayar sistemidir. Gömülü sistemler bir bakıma yapay zekanın otonom araçlar gibi kaynakları sınırlı cihazlara entegre edilmesidir arkadaşlar. Otonom araçlarda bilgi işlem mimarisi. Burada çiplerimiz var arkadaşlar. CPU var. Temel kontrol, karar verme, görev yönetimi işlemini görüyor. Merkezi işlemci diğer ismi. CPU var. Grafik işlemci olarak. Görüntü işleme, sinir ağı hesapları bu bununla oluyor. Al ve NPU çipleri var. Yapay zeka ve derin öğrenme modelleri yapılıyor. MCU ve kontrol üniteleri var arkadaşlar. Motor, fren, direksiyon gibi aküatörleri kontrol etmektedirler. İşlemci türleri ve görevlerine bakalım şimdi arkadaşlar. Biraz önce söylediğim CPU, GPU'nu daha detaylı bir şekilde anlatacağım. CPU'ya baktığımızda ilk olarak gerçek zamanlı görev planlama, sensörlerden alınan verilerin kontrol merkezinde işlenmesi, araç rotası, karar verme, hata yönetimi gibi görevleri var arkadaşlar. E, CPU Intel Atom i7'de kullanılıyor. Yani Intel Atom i7'de görebiliyoruz örneklerini. GPU'ya baktığımızda lider kamera verilerinin işlenmesi, derin öğrenme modelleri gibi görevleri var arkadaşlar. Burada da örnek olarak baktığımızda Tesla'da görebiliyoruz Tesla Dojo D1 çipi olarak. Şimdi bunların birkaç görselini göstereceğim size. Baktığımızda CPU'nun Intel i7'de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında GPU'da Tesla, Gojo'da demiştim biraz önce örnek olarak. Onun da görseli var. CPU ve GPU'nun karşılaştırması var direkt. Görsel olarak görürseniz daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Bu şekildeydi. Daha sonrasında dersimizi anlatmaya devam edelim. Hmm. Daha sonrasında Al-NPO işlemcilerimiz var. Yapay zeka algoritmalarını hızlandırır. CNN transform tabanlı modellere özel tasarlanmaktadır. Alt çip örneklere baktığımızda da Google'un TIEPU ve Mobileye'nin örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Kontrol sistemleri ne bakalım daha sonrasında. Onu göstermeden öncesinde yine bir tane daha fotoğraf göstereceğim arkadaşlar size. Fotoğrafta NPU'nun, CPU, bunların görsellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde. Dersimizi anlatmaya devam edersek. Hmm. Kontrol sistemleri var sırada. Otonom araçlarda kontrol nasıl işliyor? İlk önce sensör, ondan sonrasında işlemciden sonrasında da aküatöre geçecek şekilde bir kontrol sistemi var arkadaşlar. Aküatörü açıklayayım ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Aküatör araçlarda elektronik komutaları mekanik harekete
mekanik harekete çevirerek aracın güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır arkadaşlar. Aküatörler klima kontrol sistemlerindeki hava akışını yönlendirme olsun, elektrikli koltuk ve bagaj kapaklarını çalıştırmaya kadar çeşitli performans işlevlerini yerine getirmektedir arkadaşlar. Sensör sonrasında işlemci daha sonrasında aküatör şeklinde olan sıralamayı şu şekilde de söyleyebiliriz. Algılama, daha sonrasında karar verme, karar verdikten sonra da kontrol şeklinde de ifade edilebilir. Bunu kontrol türlerini ve görevlerini açıklamadan öncesinde görselle daha net ve daha güzel bir şekilde anlatayım. Ee, Şu şekilde arkadaşlar. Burada ilk önce biraz önce söylediğimiz gibi ilk önce sensörlerden geliyor bir şey. Daha sonra bu işlemciye yönleniyor. İşlemcide bir tane karar verme oluşuyor. Karar verme oluştuktan sonra da e, aküatöre ya da kontrole gidiyor ve karar verme kontrol sistemi bu şekilde oluşuyor. Şurada da daha net farklı bir görselde de sensörlerden geliyor. Sensörlerden geldikten sonra algılama işte sensör işlemeden geldikten sonra ilk önce algılama gerçekleşiyor. Algılama gerçekleştikten sonra bir karar verme oluyor. Karar vermede olduktan sonra kontrole gidiyor ve kontrolden artık karar vermiş oluyor en sonunda. Kontrolle de gerçekleştirmiş oluyor. Bu şekilde. Şimdi bakalım kontrol türlerini görevlerine göre tablo şeklinde verirsek eğer. Eee Boylamsal kontrol var. Gaz, fren, hız kontrolü oluyor. Yanal kontrol, direksiyon ve şerit takibi oluyor. Yol takip kontrolü, belirlenen rotayı izleme. Kararlılık kontrolü ise kayma önleme gibi görevleri var arkadaşlar. Daha sonra PID kontrol, gaz, fren, hız oluyor. MPC kontrol, yol takibi, direksiyon. Kalman filtresi, sensör birleştirme, konum tahmini oluyor. Kalman filtresinin ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Kalman filtresi şu şekilde oluyor. Biz bazı şeyleri gözümüzle filtreleyebiliyoruz. Ancak otonom araçlar bu şekilde değil. Yani onların bizim gibi gözümüze filtreleyemedikleri için onlara Kalman filtresi adı verilen bir algoritma koyuyoruz ve bu sayede onlar bizim gözümüze filtreleyebildiğimiz ama onların filtreleyemediği şeyleri görebiliyorlar. Bu sayede daha çok daha kontrollü ve etrafında ne varsa her şeyin farkında olarak ona göre bir hareket ediyorlar. Daha sonra RLA kontrolü var. L2, L5 otonom karar verme oluyor onlarda. Ee, Daha sonra ESU var. Fren, ABS, ESP gibi sistemleri yönetiyor. Klasik araçlarda daha çok bunlar. DCU var. Otonom araçlarda tüm sensör ve aküatörleri tek merkeze toplamaktadırlar. Zonal Architecture var. Araç sistemleri bölgelere ayrılmaktadır. Ön arka kokpit olarak. Yazılım katmanı ve işletim sistemleri. ROS 2 var. Kullanım alanı olarak baktığımızda robotik altyapı. NVIDIA Drive OS var. GPU hızlandırmalı ağ olarak kullanılıyor. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi Unix, Linux var. Bunlar da güvenli gerçek zaman kontrolü. Linux ise yüksek seviye yapay zeka yazılımları olmak üzere. Bazı örnek sistemlere bakarsak Tesla'da, Wayma'da, Mobile'de bunlarda görüyoruz arkadaşlar. Burada da işlemcisi ve kontrol platformu olarak tabloda verilmiştir. Sonuç olarak baktığımızda otonom araçların başarısı sadece sensörleri değil, yüksek işlemcili bilgi işlem platformlarını ve akıllı kontrol algoritmalarına bağlıdır. Bugün araçlar birer süper bilgisayar haline gelmiştir.
Daha sonrasında dördüncü olarak otonom araçlarda Vehicle to Everything iletişim sistemlerine geldik arkadaşlar. Vehicle to Everything otonom araçların çevresiyle iletişim kurarak daha güvenli, verimli ve koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayan bir iletişim teknolojisidir. Bu bölümde Vehicle to Everything sistemlerinin türleri, çalışma prensipleri, kullanılan teknolojiler ve uygulama alanları ele alınacaktır. Vehicle to Everything nedir? Vehicle to Everything araçların diğer araçlar yani Vehicle to Vehicle, altyapı, yayalar, ağ sistemleri ve enerji kaynakları iletişim yöntemleri ile araç çevresel veri alışverişi yaparak yola dair kritik karar alabilmektedir. Vehicle to Everything iletişim türlerine gelmeden önce bakalım ya da Vehicle to Everything iletişim türleri nelerdir? Vehicle to Vehicle araçlar arası doğrudan iletişim sağlanır. Bu sistem çarpma uyarıları, ani fren bildirimi gibi bilgileri paylaşır. Daha sonrasında Vehicle to Infrastructure var. Araç altyapı iletişimi olarak adlandırılacak bu yapı araçların trafik ışıkları, sinyalizasyon ve yol sensörleri ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. Daha sonrasında arkadaşlar Vehicle to Pedestrian var. Araç yaya iletişimi olarak adlandırılacak bu yapıdan araçların yayalarla mobil cihazlar ya da sensörler üzerinden iletişim kurmasını sağlamaktadır. Vehicle to Network olarak baktığımızda araç ağ iletişimi olarak adlandırılacak bu yapıda araçların bulut sistemleri ve mobil ağlar üzerindeki veri alışverişi sağlanmaktadır. Vehicle to Gride'a baktığımızda araç enerji yani şebeke sistemleri ya da araç şarj ağları ve cihazlarının iletişimi olarak adlandırılan bu yapıda araçların ihtiyaç duydukları enerji kaynaklarına yani şebekelere ulaşım ve iletişimini sağlar. Bu haberleşme yönetimi akıllı şebekelerinde bir alt iletişim yolunu oluşturmaktadır. Kullanılan teknolojilere gelmeden önce arkadaşlar bu Vehicle to Everything'i daha iyi anlamanız için birkaç görsel göstereceğim. Görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar Vehicle to Everything'in mesela yayalarla olan, daha sonrasında trafik ışığıyla olan, diğer araçlarla zaten olanı Vehicle to Vehicle diyorduk. Bu şekilde hepsiyle bağlantılı oluyor ve hepsini etrafında görebiliyor. Burada da farklı bir görselde gördüğünüz gibi iki araç arasında vehicle to vehicle oluyor. Trafik ışığı var, yaya var, insanlar var. Yukarıda uydudan alıyor bunların hepsini zaten. Vehicle to network. Bu şekilde. Şimdi geçelim. Kullanılan teknolojiler. DSRC bu yöntemde kısa menzilli radyo iletişimi kullanılmaktadır. Düşük gecikme süreleri ile gerçek zamanlı veri iletişimi sağlanmış olur. C Vehicle to Everything bu yöntemde ise 5G ve Long Term Evolution yani uzun süreli gelişim ya da 4.5G olarak da bilinmektedir. Teknolojileri kullanılarak araç iletişiminin daha geniş kapsama alanına taşınmasına amaçlanmıştır. Çalışma prensibi ise Vehicle to Everything sistemleri araç sensörleri, GPS, radar ve kameralar ile çevresel verileri toplar ve bu veriler işlenerek araç hareket planlaması yapılmaktadır. Uygulama alanlarına baktığımızda çarpışma önleme sistemleri, trafik yönetimi, acil durum araç önceliği. Mesela acil durum araç önceliği derken arkadaşlar ambulans geçecek ama ambulansın şu anda geçmesi için ne oluyor? Kırmızı ışık bile yansa ambulans geçsin diye insanlar kırmızı ışığı çiğneyerek geçiyor ve ambulans bu sayede geçiyor. Ancak e, tamamen otonom araçlar olduğunda trafik ışıkları da zaten otonom olur. Bu şekilde ambulans geçeceği zaman ambulansın tüm önündeki araçlar yani yol boşalır. Bu şekilde bir sistem sağlanır. Kırmızı ışık yanmaz ambulansa, yeşil ışık yanar ve bu sayede ambulans istediği
şekilde gideceği için hastayı da zamanında yetişebilir, zamanında hastaneye de yetiştirebilir. Otonom konvoy sürüşleri bunlar bu şekilde. Avantajlarına baktığımızda güvenlik artıyor, trafik yoğunluğu da azalıyor. Yakıt ve enerjiye baktığımızda da bunlardan doğal olarak tasarruf ediyoruz. Zorluklar ve sınırlamaları ise siber güvenlik tehditleri çok tehlikeli arkadaşlar. Yani siber güvenlik yönünden bu sistemi çok çok ciddi paralar dökmeleri lazım ve çok güvenli yapmaları lazım. Çünkü siber güvenlik tehditleri gerçekten hani şey bile yapabilirler. Daha önce olmuştu biliyor musunuz bilmiyorum. Tesla'lar bir ara hani böyle çıldırdı delirdi gibi bir haberler gelmişti. Neden olmuştu? Siber güvenliği tehdit altındaydı ve bu siber güvenlikte olması gereken duvarı yıkan insanlar olduğundan Tesla'lar hareketlerini hani farkında olmadan yaptılar bu tarz şeyler. O yüzden siber güvenlik tehditlerinde çok tehlikeli durumlar. Altyapı gereksinimleri, standart uyumsuzluklar. Gelecek perspektiflerine baktığımızda 5G ve 6G ile Vehicle to Everything sistemleri tam otonom araçları güvenli entegrasyonunda kritik rol oynayacaktır. Sonuç olarak Vehicle to Everything iletişim sistemleri otonom araç teknolojisinin temel yapı taşlarından biridir. Gelişen haberleşme altyapıları ile birlikte daha entegre ve güvenilir ulaşım sistemleri hedeflenmektedir. Daha sonra size iki tane video izleteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi videoları izlemeye başlayalım. Yarı ve tam otonom arabaların çağında yeni arabaların yapamayacağı pek bir şey kalmamış gibi hissedilebilir. Aktif şerit takip asistanı arabanıza yolu doğru yerde tutar. Bir dizi sensör arabanın etrafındaki dünyayı görmesine yardımcı olur. Kazaları önlemek için fren yapar veya savrulur. Bazı otomobil üreticilerinde ise en son makine öğrenme algoritmalarını çalıştıran gelişmiş bulut tabanlı yapay zeka arabanızın her hareketinden öğrenir. Böylece bir gün sürüş görevlerinizi tamamen devralabilir. Bu nedenle Toyota ve lüks markası Alexis'in sadece 3 yıl içinde üretime hazır bir konuşan araba hazırladığı manşetlerdedir. Markanın gelecekteki arabalarının doğal dil arayüzü kullanacağını ve bugün bir arabada bulabileceğiniz tüm anahtar ve düğmeleri ortadan kaldıracağını düşünmeniz olası. Ancak en azından şu anda olan tam olarak bu değil. Şu anda bahsettiğimiz şey arabaların birbiriyle gerçek zamanlı olarak konuşmasıdır. Özel kısa menzilli iletişim sistemin adı verilen bir şey kullanarak birbirleriyle konuşmalarıdır bu. Bu iletişim araçtan araca veya vehicle to vehicle iletişim olarak bilinmeye başladı. Peki araçtan araca nedir? DSRC nedir ve yollarda geçirdiğimiz zaman daha güvenli hale getirmek için nasıl çalışabilirler? Birçok birçok ülkenin uçakları gökyüzünde onları takip edebilmesi için yer radarına yardımcı olan acil durum transportörüyle e, onları takip edebilmesi için yer radarına yardımcı olan acil durum transportörleri donatılması gerekmiştir. Araçtan araca iletişim her araçta bulunan ve araçtan araca iletişim her araçta bulunan ve aracın konumu ve hızı hakkında bölgedeki diğer araçlara önemli bilgiler iletebilen bir radyo vericisine dayanmaktadır. Uçaklarda elbette belirli bir irtifanın üzerinde uçan uçakların kullanmak zorunda olduğu
Model C Transponder arabalar için geliştirilen Vehicle-to-Vehicle teknolojisinden biraz daha uygulanmalıdır. Ancak bir uçağın varlığını duyurmaya yardımcı olur bunlar. Toyota ve Lexus tarafından 2021 model yılı ve üzeri arabalar için vaat edilen araçtan aracı teknoloji, aracın hız ve konum hakkında özel bilgileri özel 5.9 GHz radyo bandı üzerinden iletilir. Bir verici ve alıcıyla donatılmış her araç diğer araçları gerçek zamanlı olarak üçgenleyebilir ve aracın veya sürücünün çevrelerinde olup bitenlere daha iyi tepki vermesini sağlar veya araçtan araca iletişimin arkasındaki fikir tam olarak yeni değildir. Hmm, Belirli bir arabanın kimliğini ve konumunu iletmesine olanak tanıyan radyo frekansı aslında bu tür iletişim için 9,9 GHz bandının kullanılması yaklaşık 20 yıldır bir şekilde veya başka bir şekilde var olmuştur. Ancak biraz farklı bir biçimde akıllı ulaşım sistemleri ve ücretli yollar veya köprülerin olduğu bir bölgede yaşıyorsanız aracınızda muhtemelen böyle bir transponder vardır. Gişelerden durmadan geçmenize sağlayan kablosuz vericilerin omurgasıdır. Bu bu durumda vericiler gişelerdeki sensörlere özel ve benzersiz bir kimlik yayınlar. Gişedeki bilgisayar sistemini geçerseniz ve hesabınızdan buna göre ücret alınır. IPC ayrıca bazı şehirlerde toplu taşımayı takip etmenin bir yolu olarak kullanılmaktadır. Örneğin otobüslerin genellikle kendi vericileri bulunur ve belirli sokak mobilyaların altından veya yanından geçtiklerinde gerçek zamanlı konumları daha daha sonra akıllı otobüs duraklarına sonraki otobüsünüz ne zaman kalkacağı hakkında bilgi aktarabilen merkezi veri işleme tesislerine iletilir DSC'leri. Basit bir verici veya alıcı olmaktan ziyade bu sistemdeki bir sonraki evrimsel adımdır. Arabalar arasında gerçek zamanlı iletişime olanak tanır. Trafik ışıkları, park metaller ve gerçek dünyadaki uygulamaları hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin çift çit sıraları veya yolun arazisi nedeniyle görüşün azaldığı kırsal bir yolda sürüşü hayal edin. İlgili sürücülerine takip verebilir veya onları uyarabilir. Ancak sürücüler birbirlerini görebilmeden çok daha önce yakınlarda başka bir araç vardır. Basit bir uyarı sistemiyle eşleştirildiğinde sürücü veya sürücüler yalnızca Emm, gözlerini veya yarı otonom teknoloji çağında olduğundan daha erken uygun eylemi alabilirler. Eee, T-bone kazalar en yaygın kaza türlerinden bazıları ve en önemcil olanları olduğu için bir çarpışmanın olmamasını sağlamak için devreye bu araçlar giriyor. Ölüm, kaza önleme veya faturalandırma ile ilgili değildir. Eee Zamanlamaya göre değil, araçların kavşaya göre nerede olduğuna göre sıralamalarını değiştirebilmeleri mümkün olduğunda sessiz bir kavşaya yaklaşan bir araca durmadan yoluna devam etmesi için tam doğru zamanda yeşil ışık verebilir. Bu enerji tasarrufu avantajları sağlar. Bir adım öteye taşıyan ve DSRC yol kullanıcıların acil durumlarda uyarmak için bile kullanılabilir. Dikkatsiz sürücülerin sirenlere veya ışıklara tepki vermemesi nedeniyle oluşan gecikmeleri azaltan araçlar, DSRC'nin sağır sürücüleri yaklaşan acil araçlar hakkında çok daha gelişmiş uyarılar vereceğini, acil durum araçlarını dikiz aynasından görünmeden çok daha önceden tespit edebiliyorlar. DSRC'nin araçlar ve sokak mobilyalar arasındaki frekans iletişimleri araçları zayıf çekiş veya olumsuz hava koşulları konusunda zamanında uyarmak için kullanılabilir. Diğerlerini ileriki bir kaza konusunda bilgilendirir ve nihayetinde otonom araçların yolda daha yüksek bir yetkinlikle çalışmasını sağlar. Toyota
DSRC, Vehicle to Vehicle ve Vehicle to E iletişimlerini piyasaya süren ilk firma olabilir. Ancak bu teknolojiyi ileride takip etmeye devam edin. Çünkü bir sonraki aracınızda olmazsa olmaz bir güvenlik özelliği olacak. Her zamanki gibi yeni bir program yüklendiği anda bildirim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başlayalım videoya. Ee, Araçtan şebekeye teknoloji yenilebilir enerjinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesinden bu yana en büyük teknolojik yenilik olabilir. Peki nasıl çalışalım? Bakalım. Ee, Araçtan şebekeye teknolojisi Vehicle to Vehicle olarak da bilinir. Elektrikli araçlarda depolanan enerjinin ulusal elektrik şebekesine geri verilmesini sağlar. Şebeke olarak da bilinen bu sistem enerji talebinin zirve yaptığı zamanlarda enerji sağlamaya yardımcı olur. Bu çift yönlü aktarım sadece daha aktif bir enerji tüketimini teşvik etmekle kalmaz, elektrikli araç alanında gerçek bir dönüm noktası olarak görülür. Sürücüler, filo işletmecileri ve hatta araç üreticileri için yeni gelir kaynağı açılabilir. Bu sistemin işe yaraması nedeni özel araçların doğası gereği düşük kullanım oranıdır. Elektrikli aracımızı işe gidip gelebilir veya çocuklarımızı okuldan alabiliriz. Ancak çoğu zaman bu tekerlekli büyük batarya sokakta ya da garajda öylece durur. Çoğu insan batarya kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullanıyor. Bu da başka yerlerde hizmet verebilecek büyük miktarda yedek enerji olduğu anlamına geliyor. Yerel enerji dağıtım hizmetlerini desteklemek veya yenilenebilir enerjinin kesintili doğasını azaltmak gibi hizmetler ve aracınız evde boş dururken bu hizmetlerden para kazanabileceğinizi hayal edin. Başlangıçta araçtan şebekeye değil aslında şebekeden aracı olur. Çünkü araç ulusal şebekeden enerji alarak şarj olur. Batarya dolduğunda bir inverter talep olduğunda ve araç sahibi onay verdiğinde enerjiyi araçtan tekrar şebekeye aktarabilirsiniz. Ne kadar şarj çekebileceğinize dair sınırlar koyabilirsiniz. Böylece bataryanızın tamamen boş kalmamasını sağlarsınız. Bu tür enerji aktarımını sağlayan tek bir elektrikli aracın etkisi önemsizdir. Ancak milyonlarca mobil batarya aynı anda devreye girerse tüm ulusal iletim sistemleri için en büyük gelecekteki varlık haline gelirler. Enerji ağları da bu teknolojinin çalışmasını istiyor. Çünkü iklim teknolojinin etkisini azaltmak için her ülke enerji karışımını daha fazla yenilenebilir kaynaklara yönlendiriyor. Ee, bu da rüzgar esip esmediğini veya güneş parlayıp parlamadığını bakmaksızın dalgalanma yaratmaktadır. Şebekelerin dengede kalması gerekir ve araçtan şebekeye sistem olmadığında enerji yedek santrallerden satın alınmak zorunda kalınır. Bu da daha fazla kirlilik ve yoğun saatlerde artan enerji fiyatları anlamına gelir. Ancak milyonlarca araç bataryasından gelen enerji bir araya getirilip şebekeyle birlikte çalışacak şekilde yönetilirse herhangi bir kısıtlama sorununu çözmek için merkezi santrallere ihtiyaç kalmaz. Tüm bunların biraz hayal gibi olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Araç paylaşım projelerinin hem şebekeyi desteklediği hem de gelir elde ettiği büyük ölçekli ticari projeler halihazırda yürütülmektedir. Amsterdam'daki Ulusal Futbol Stadyumunda çok sayıda Vehicle to Vehicle araç alanına sahip ve şu anda yürütülen Vehicle to Vehicle denemelerin çoğu Çihame konnektöründe kullanılıyor. Ancak AC çift yönlü şarja geliştiriliyor. Aşırı döngü aracın bataryasını daha hızlı yıpratmaz mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Her zaman değil. Lityum iyon bataryalarında en büyük bozulma tam dolu halde geçen süredir. Vehicle to Vehicle ile aracımız daha düşük şarj seviyesine geçmesine izin verirsiniz. Bunun için ödeme alırsınız. İkinci olarak bataryadan enerji yükleme veya boşaltma hızı önemli bir faktördür ve anot sağlığı düşük güçte yüksek frekanslı döngüyle iyileştirilebilir. Vehicle to Vehicle enerji aktarımı da bu şekilde yönetilir. Bu yüzden Vehicle to Vehicle sadece hızlı ve maliyet etkin bir yerel enerji depolama biçimi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda herkesin faydalanabileceği daha demokratik bir enerji sistemi geliştirir. Bu kadardı arkadaşlar. Ee,
Beşinci olarak enerji sistemleri. Otonom araçlar Beşinci olarak enerji sistemleri. Otonom araçlar hareket kabiliyetlerini sürdürebilmek için yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji genellikle elektrikli batarya sistemleri üzerinden sağlanır. Enerji sistemleri batarya yönetimi, ısıl denetim ve yüksek enerji tüketimi yönetimi gibi kritik alanları kapsamaktadır. Batarya yönetim sistemleri BMS, batarya yönetim sistemleri araç bataryalarının güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Temel görevleri şarj ve deşarj yönetimi, hücre dengeleme, voltaj ve akım izleme, durum tahmini gibi görevleri vardır arkadaşlar. BMS çeşitlerine baktığımızda merkezi BMS, modüler BMS ve dağıtık BMS olmak üzere 3 tanedir. Isıl yönetim sistemleri otonom araç bataryaları yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle ısınabilirler. Isıl yönetim sistemleri bu ısının kontrol edilmesini sağlamaktadır. Soğutma yöntemleri vardır bir de arkadaşlar. Hava soğutmalı sistemler, sıvı soğutmalı sistemler, değişim malzemeleri ile soğutma olmak üzere 3 farklı soğutma yöntemimiz bulunmaktadır. Isıl izleme ve sensörler, termistörler ve sıcaklık sensörleri ile hücre sıcaklığı izlenir. Fan ve pompa kontrolü ile optimal sıcaklık sağlanmaktadır. Ee, yüksek enerji Yüksek enerji tüketimi yöntemi, otonom araçlar yüksek enerji tüketimi yöntemi, otonom araçlar işlemci, sensörler, lidar, radar, iletişim cihazları ve tabii ki elektrik motorları nedeniyle yüksek enerji tüketirler. Bu sebeplerden dolayı optimizasyonu, enerji izleme ve telemetri otonom araçlarda önemli rol oynamaktadır. Enerji optimizasyonu, güç dağıtım birimleri ile kritik yüklerin önceliklendirilmesi, araç modlarına göre enerji tasarrufu, yenilebilir enerji entegrasyonu yani güneş panelleri ve benzeri gibi durumlarda kullanılmaktadır. Enerji izleme ve telemetri, araç içi enerji tüketim ölçümleri, gerçek zamanlı veri analizi ile tüketim optimizasyonu gibi durumlarda. Gelecek hmm, pers Şurada. Gelecek perfes gelecek perspektifleri. Gelecek perspektifleri katı hal bataryaları ve hızlı şarj teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve yapay zeka destekli BMS, enerji geri kazanımı ve regeneratif frenleme sistemleri. Sonuç olarak baktığımızda otonom araçlarda enerji sistemleri, batarya yönetimi, ısıl denetim ve yüksek enerji tüketimi optimizasyonu ile araç güvenliği ve performansı için kritik öneme sahiptir. Gelecekte yeni batarya teknolojileri ve yapay zeka tabanlı enerji yönetimiyle daha verimli ve güvenli otonom araçlar hedeflenmektedir. Daha sonra iki tane videomuz var. Şimdi üçüncü videomuza gelelim. Üçüncü videomuz da bu. Tamam. Şimdi üçüncü videomuza başlayalım. Tamam. Üçüncü videomuza başlayalım şimdi. Videoda bataryaları verimli bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için kullanılan batarya yönetim sistemini yani BMS'in rolünü açıklayacağız. Ee,
Videoda bataryaları verimli bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için kullanılan batarya yönetim sisteminin rolünü açıklayacağız. Ee, hı. Burada diyor merhaba ben Tur Ambi. Enerji İnovasyon Merkezi'nde araştırma görevlisiyim diyor. Burada da diğeri kendisini şey yapıyor. O da Enerji İnovasyon Merkezi'nde araştırma görevlisiymiş. Lityum iyon bataryalar, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri dahil olmak üzere birçok uygulamada popülerdir. Yüksek güç yoğunluğu, düşük güvenli şarj ve nispeten düşük maliyetleri nedeniyle eee, ancak tek başına bir batarya hücresi, örneğin bir enerji depolama sistemini çalıştırmak veya bir elektrik şebekesini desteklemek için yeterli gücü sağlamaz. Bu yüzden birçok hücreyi seri ve paralel şekilde birleştirerek bir modül oluşturuyoruz. Predator and connect. Düşünüyorsan doğru yerdeyiz. Ee, Paket seviyesinde lityum-iyon bataryaların performansını yönetmek zorlaşır çünkü hücreler farklı sıcaklık, güvenli şarj ve sağlıklı durumlarına göre farklı hızlarda şarj olup boşalabilir ve farklı koşullarda çalışabilir. En yüksek performansı sağlamak ve batarya ömrünü uzatmak için tüm paket boyunca hücre seviyesine kadar şarj oranlarını izleyen karmaşık bir elektronik kontrol sistemi olan batarya yönetim sistemi gereklidir. Hücreler farklı özelliklere sahip çeşitli formatları gelir: silindirik, düğme tipi ve prizmatik. Bu modül birden fazla hücrenin birleştirilmesiyle oluşur. Mekanik destek yapısı, termal arayüz ve bağlantılı terminalleri sağlar. Bir paket birden fazla modülün sensör ve kontrol ile birlikte kasa içinde birleştirilmesiyle oluşturulur. Artık hücre modülünün etkisini anladığımıza göre batarya paketindeki batarya yönetim sisteminin temel işlevine bakalım. Ee, Birden fazla hücre seri bağlandığında en düşük güce sahip hücreler tüm dizinin performansını sınırlar. Tek bir hücredeki herhangi bir arıza serinin genel kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Hücrelerin termal özellikleri için de aynı durum geçerlidir. Şarj durumlarına bağlı olarak modüldeki hücreler farklı sıcaklıklar yaşayacak ve bu da paketin genel performansını etkileyecektir. Verimli bir batarya yönetim sistemini oluşturan iki önemli unsur vardır: şarj ve dengeleme ve termal yönetimdir. Şarj, dengeleme ve termal yönetimdir. Wake up neredeyiz? There are two. Şarj, dengeleme ve termal yönetimdir. Şimdi her birini ayrıntılı olarak açıklayacağız. Termal yönetimle başlayalım. Hmm, Bu lityum iyon bataryanın her birinin kabul edilebilir bir çalışma sıcaklık aralığı vardır. Güvenli sıcaklık aralığı dışında çalışan bir lityum iyon batarya performansının düşüşüne ve hücrelerde geri dönülemez hasara neden olur. Aşırı durumlarda termal kaçak hücrelerin aşırı ısınması ve olası yanmaya bile neden olabilir. Bir batarya yönetim sistemi bataryanın sıcaklığını ısıtma ve soğutma yoluyla kontrol eder. Eee, Hücre sıcaklık bilgisi sağlamak için pakete sıcaklık sensörleri yerleştirilir. Batarya yönetim sistemi ideal sıcaklık aralığını korumak için soğutucuyu gerekli yerlerde dağıtmak üzere bunları kullanır.
Yaygın olarak kullanılan soğutucular arasında hava, su ve glikol, dielektrik, yağ ve soğutucu gaz bulunur. Ee, yaygın olarak kullanılan soğutucular arasında hava, su veya glikol, dielektrik, yağ ve soğutucu gaz bulunur. Zaten bunu söyledim. Neredeyim ben şu an? Sıçacağım ya. Konu. Yaygın olarak kullanılan soğutucular arasında hava, su veya glikol, dielektrik, yağ ve soğutucu gaz bulunur. Şimdi pasif ve aktif dengeleme konusunun neden önemli olduğunu bakalım. Üretim tutarsızlıkları nedeniyle aynı türden yepyeni hücreler bile kapasite, empedans ve kendi kendine deşarj oranı gibi küçük farklara sahiptir. Bu durum hücrelerin farklı hızlarda yaşlanmasına neden olur. Bu farklılıkları arttırır ve bir modül hücreler arasındaki önemli enerji dengesizliğine yol açar. Bu nedenle performansında bozulma meydana gelir. Bir örneğe bakalım. Eğer seri bağlı birkaç hücreye sahip bir batarya modülümüz varsa çalışma sırasında her hücreden geçen akım aynıdır. Eğer bir hücrenin şarj kapasitesi diğerlerinden düşükse diğerlerinden önce tamamen şarj olur. Aynı şekilde batarya boşaltılırken bazı hücrelerde hala şarj kalır ve bunlar için zaman tamamen boşalmaz. Bu durum enerji israfına neden olur ve modül kapasitesini azaltır. Pasif dengeleme hücrelerindeki fazla enerjiyi gidererek bu sorunu çözmenin geleneksel bir yoludur. Sistem tüm hücreleri aynı noktaya kadar boşaltır. Böylece hepsi tamamen ve aynı hızda şarj olur. Ancak pasif şarj batarya boşaltılırken faydalı değildir. Çünkü modülün kapasitesi hala en zayıf hücre tarafından sınırlandırılır. Fazla enerji harici dirençlerde ısı olarak dağıldığı için ek bir soğutma sistemi gerekir. Bu yüzden aktif dengelemeye ihtiyaç duyarız. Aktif dengeleme enerjiyi dengelemenin daha verimli bir yoludur ve pasif dengeleme ile karşılaştırılmasında enerjiyi hücreler arasında yeniden dağıtır. Onu dağıtmak ve israf etmek yerine güç elektroniği cihazları enerjiyi güçlü hücrelerden zayıf hücrelere taşımak için kullanır. Mevcut enerjiyi en üst düzeye çıkarır ve modülün etkili kapasitesini arttırır. Modülün etkili kapasitesini arttırır. Aktif dengeleme sisteminin bir türüne örnek verirsek, hücreden harici depolama topoloji. Seri bağlı hücreler çift yönlü bir DC-DC dönüştürücü aracılığıyla harici bir güç kaynağına bağlanır. Eee, Her hücreleri dengelemek için harici kaynaklı enerji alışverişi yapacak şekilde ayrı ayrı şarj edilip boşaltılabilir. Modüldeki güçlü hücrelerden enerjiyi alır, geçici olarak harici depolamada saklarız ve ardından bu enerji zayıf hücreleri veririz. Artık batarya yönetim sistemin farklı işlevlerine baktığımıza göre aktif dengeleme sistemlerine bakalım ve donanım örneğini gösterelim. Ticari olarak mevcut birkaç aktif dengeleme devre tasarım vardır. Ancak bunlar her uygulama için uygun olmayabilir.
ve teknolojiyi geliştirmek için hala araştırma yapılması gerekmektedir. WMG tarafından tasarlanan bu düzende bir batarya modelini taklit etmek için seri bağlı 5 katman vardır. 6-3-0 harici güç kaynağı olarak kullanılır. Anahtar malzemesi ve gömülü çift yönlü DC-DC dönüştürücüye sahip. TRAM 1402 güç elektronik kartı dengeleme devresi olarak kullanılır. Güç elektroniğini kontrol etmek için bir ET mikro işlemci kartı kullanılır. Simülasyon kullanarak sanal dünyada deneysel gelişmiş kontrol ve optimizasyon algoritmaları da test edebiliriz. Bu sistemde denetleyici alan ağı anlamına gelen mevcut iletişim modülü yüksek performanslı bilgisayarlarla ve disk tabanlı Galaxy gibi hızlı kontrol prototipleme birimleriyle iletişim sağlar. Bu araştırmacıların ve kontrol mühendislerinin algoritmaları MATLAB veya Simulink modelleriyle hızlı test etmelerine yardımcı olur. WMG'de işlemcilerin batarya sistemleri için batarya yönetim sistemi işlemlerini doğrulamanın yardımcı olmak amacıyla test düzenekleri kuruyoruz. Örneğin yakın zamanlarda Dracula-Langford otomotiv uygulaması için bir batarya yönetim sistemi geliştirmesine yardımcı olduk. Java Enerji Research tarafından özelliklerin, işlevlerin ve kontrol algoritmalarının performansını test etmek ve doğrulamak için geliştirilen başka bir batarya yönetim sistemidir. Eee, WD güvenlik özellikleri donanım içinde döngü test ortamında ana konnektörler kapatılmadan önce bataryanın doğru şekilde bağlandığını ve izole edildiğini garanti etmektedir. Eee, Bu video sayesinde artık bir batarya yönetim sistemi işleminin batarya yönetim kontrol etmenin önemini anlamalısınız. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Şimdi son videomuza gelelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda başlayalım. Araç elektrifikasyon geçiş performans meraklılarına yeni bir fırsat sunuyor. Yüksek performansa itiş için yeni bir sınır hem motor sporları hem de sokak performans araçları için gelecek şimdi geliyor. Çünkü entegrasyonun elektrikli itişin benimsendiğini görüyoruz. Motor sporlarının toplu olarak yeni sınıfların ve tüm yarış serilerinin oluşturduğu ve performans meraklıları segmentinde bu video genel bir bakış sunar. Motor sporları uygulamasında bulunan ve tipik olarak dahil edilen bileşenler farklı sistemlerde ev elektrik sistemleri farklı sistemlerde hepsi. Eee Evi elektrik sistemi karmaşık görünebilir ama katmanları sorarsak aslında o kadar karmaşık olmadığı ortaya çıkar. Genel olarak bu sistemler ayrılabilir. 3 alt sistemde bir yüksek voltaj devresi, bir düşük voltaj devresi ve birden fazla CNC ağı yüksek voltaj ve HV sistemleri beslenir. Genellikle 200 voltun üzerinde olan bir yüksek voltaj bataryasıyla 200 volt ve kontaktörleri içerir. Bataryadan yüksek voltaj bileşenlerine güç iletir. Motor gibi yüksek voltaj bileşenlerini inverter kombinasyonları ve bir DC-DC dönüştürücü yüksek voltaj devresinde şebekeye AC gücünü dönüştürmek için yerleşik bir şarj cihazı kullanır. Yüksek voltajlı bataryayı şarj etmek için yüksek voltajlı DC güce dönüştürür. Yüksek voltaj sistemine yaygın bileşenleri arasında batarya paketi, yerleşik şarj ünitesi, kontaktörler, akıllı şont, motor veya motorlar, itiş için birden fazla motor kullanıyorsa bir inverter veya inverterler, batarya paketleri genellikle yüzlerce lityum iyon hücrelerinden oluşur ve çok çeşitli konfigürasyonlar mevcutturlar. Bu paketler genellikle 200 ile 800 volt arasında değişir ve dönüşümleri de yaygın olarak kullanılan paketler Tesla, CV, Nissan gibi batarya elektrikli veya hibrit elektrikli araçlara sahip bir
üreticilerden olabilir. Teknik olarak yüksek voltaj sisteminin doğrudan bir parçası olmasa da şarj portu yüksek voltaj sistemlerine bağlanır ve aracı 100 volt veya 220 voltluk bir prizden bir şarj fişi kullanarak şarj etmenizi sağlar. Bir DC-DC dönüştürücü içten yanmalı motorlu bir araçta alternatör gibi çalışır. Düşük voltajlı bataryanın yüksek voltaj sistemindeki enerjiyi kullanarak şarjlı kalmasını sağlar. Eee, Isabelle Hit serisi gibi bir akıllı şont batarya yönetimi için kullanılmıştır. Ancak biz bunu BMS ile birlikte entegre bir devre voltaj ve sıcaklık sensörü olarak dahil etmeyi öneriyoruz. Motor veya motorlar aracı hareket ettiren şeylerdir ve bir inverter veya inverterler tarafından kontrol edilir. Hem motor çalışmak için inverter gerekir. Bu örneklerde de görüyorsunuz. Eee, Her motor için bir invertör gerektiren çift yığınlı motor montajı, bir invertör batarya paketlerine yüksek voltajlı DC gücü alan kont- kontrolör türüdür ve araç itişi için motor veya motorlara düzenlenmiş AC voltajı verir. İnvertör ile üzerinden bir iletişim kurmaktadır. Eee, Güç dağıtımını kontrol etmek ve hem performans hem de güvenlik özelliklerini uygulamak için kullanılır. Ve işte sihrin başladığı yer burası. Tork yönetimi, kalkış kontrolü, anlık güç seviyeleri gibi şeyler ve yüksek voltaj sistemi devreye girmeden önce VCU tarafından yapılan ve yüksek voltaj sistemi devreye girmeden önce VCU tarafından yapılan sağlam güvenlik kontrolleri EV'mizin sürüş özelliklerini gerçekten özelleştirmenizi sağlar ve bileşen arıza durumunda hasarı önler. Sistem aracın devreleri boyunca tüm ön sistem kontrolleri tamamlanana kadar devreye girmeyeceğinden emin olarak ve her şeyin düzgün çalıştığı doğrulanana kadar çoğu meraklı düşük voltaj devresine aşinadır. Çünkü bu sistem içten yanmalı motorlu araçlarda yaygındır. Işıkları, aksesuarlar ve benzerlerini çalıştırmak için dönüşümlerin birçok avantajını içerir. İçten yanmalı motorlu bir aracın mevcut düşük voltaj sistemin korunma yeteneğine sahiptir. Daha önce belirttiğimiz gibi bir DC-DC dönüştürücü yüksek voltaj devresinden gücü dönüştürür. 12 voltluk bir bataryayı şarj eder ve bu batarya düşük voltajlı yardımcı cihazlara güç sağlar. Ancak bu cihazlar hala bir kontrol yönetimine ihtiyaç duyar ve düşük voltajlı aksesuarınızı tek tek anahtarları yeniden bağlamak istemiyorsanız, düşük voltajlı aksesuarınızı tek tek anahtarla yeniden bağlamak istemiyorsanız, PDU-8 güç dağıtım ünitemize daha zarif bir çözüm oluşturduk. Ee, Birlikte aracın çeşitli yerlerine stratejik olarak yerleştirilmiş PDU-8 güç dağıtım modülleriyle bakalım. Yani her bir işlev için birden fazla röleye tek tek anahtarlara kablo çekmek yerine anahtarlı işlevlerinizi PDU-8'e bağlayabilirsiniz. Basit iki telli bir bağlantısıyla bağlayabilirsiniz ve ardından VCU'lar için EM-CAL yazılımını kullanarak işlevlerini programlayıp kontrol edebilirsiniz. Bu küçük sağlam üniteler birden fazla anahtarlı cihazı kontrol etmek için zincirleme bağlanabilir. Kontrol ettikleri işlevleri daha yakın yerleştirmenizi sağlar. Böylece kablolama kolaylaşır ve programlama yapıldığında her modül için özel yedek parça taşımanıza gerek kalmaz. Aracın arkasında invertörleri etkinleştirmek için programlanmış bir PDU-8 görebilirsiniz ve soğutma pompasını etkinleştirir. Stop lambaları, sinyaller ve geri vites lambalarının kontrolünü sağlar. Ön yolcu koltuğu ayak boşluğundaki ikinci bir PDU-8 can tuşu takımını dijital gösterge ekranı kontrol eder. Yüksek voltaj sistemi için kontaktörlerin etkinleştirir ve farları kontrol eder.
Eee, Bu kablolamaları büyük ölçüde basitleştirilmiş olur. Bu birden fazla bileşenin denetimlerine olanak tanır. Optimum performans ve güvenliği sağlamak için VCU 302 can tağların veri alıyor ve üçüncü bir ağ üzerinden dizüstü bilgisayarlara iletişim kuruyor. Eee, Bu ağdan VCU inverterlere komut verilebilir ve PDU-8 modülleri aracılığıyla anahtarlı cihazların kontrolünü yönlendirilebilir ve modüller aracın uyanma durumunda batarya sıcaklıklarını düzenlemek için soğutma pompalarının etkinleştirilmesini VCU programı can tuşu takımı üzerinden sürüş modunu konumlandırılmasını ve ışıklar, sinyaller ve diğer aksesuarların kontrolüne kadar her şeyi kontrol etmektedir. Birden fazla can bağını CIA bağına bağlanabilme yeteneği birden fazla işte VCU'larımızı odadaki yetişkin olarak adlandırmamızın bir başka nedenidir. Artık meraklılar EV'leri alfabe çorbası kontrol modeline güvenmek zorunda değil. Her alt sistemdeki ım, cihazları bağımsız çalıştığı ve birbiriyle iletişim kurmadığı yerde VCU'larımız PDU-8 can tuş takımı, dijital gösterge ekranı gibi can geliştirme cihazlarımız ve batarya yönetim sistemi tüm bu sistemleri entegre eder. Doğru kurulumla kaynak yapılmış kontaktörler, aşırı ısınmış bataryalar ve aşırı akım kapanmaların olduğu günler geride kaldı. Sistem başlatılmadan önce sistemin yedekli ön kontrolleri gibi güvenlik özellikleriyle birlikte batarya sıcaklıklarına göre motora voltaj düzenlemesi, pedal sensörü, voltajlarında güvenlik kontrolleri ve daha fazlası tüm bunlar dönüşümümüze işe giderken bir sonraki araba buluşmasında ve sürmesine kadar keyifli hale gelir. Bitti videomuz. Bu kadardı arkadaşlar. En son anlatacağım hepsini. Yani toplam 4 tane videoyu dersin sonunda anlatacağım arkadaşlar. Beşinci olarak aküatörlerimiz var arkadaşlar. Otonom araçlarda sürüş sırasında direksiyon, fren ve gaz gibi mekanik sistemleri hassas bir şekilde kontrol edebilmek için çeşitli aküatörler kullanılmaktadır. Aküatörler elektronik komutları mekanik harekete çevirerek aracın güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Arkadaşlar zaten kontrol sistemlerinde de bahsetmiştim aküatörlerde. Kontrol sistemlerinde nasıldı? İlk başta İlk başta sensör, daha sonrasında işlemci, daha sonrasında aküatörler geliyordu. Şimdi en son aşama olan kontrol sistemlerini yani 3 aşamalı olarak anlatmıştım. Bunun üçüncü aşaması olan aküatörlerin ne olduğunu detaylıca inceleyelim. Aküatör türlerimiz var. Direksiyon aküatörleri, direksiyon sistemlerinde kullanılan elektromekanik aküatörler sürüş esnasında tekerlek açısını hassas bir şekilde kontrol ederler. Bu aküatörler genelde elektrik motorları, dişli mekanizmaları, sensör geri bildirim sistemleri gibi bileşenlerden oluşmaktadırlar. Fren aküatörleri var. Otonom araçlarda fren sistemleri çoğunlukla elektriksel olarak kontrol edilir. Fren aküatörleri pedal basıncını veya ABS sistemlerini yöneterek aracın durma mesafesini optimize eder. Kullanılan tipleri ise elektrikli fren kaliperleri, hidrolik destekli elektromekanik frenlerdir. Gaz ve motor kontrol aküatörleri vardır. Gaz pedalının konumunu ve motor performansını kontrol eden aküatörler elektronik sinyaller ile motor valflarını ve yakıt enjeksiyon sistemini yönetir. Bu sistemler genellikle step motorlar, lineer aküatörler, sensör tabanlı geri besleme sistemleridir. Çalışma prensibine bakarsak da ilk olarak araç kontrol ünitesi tarafından bir komut gönderiliyor. Daha sonra aküatör elektriği mekanik harekete dönüştürüyor. Ondan sonra da sensörler aracılığıyla hareket doğruluğu geri bildirim olarak ESU'ya iletiliyor. Buradan geldikten sonra SU'ya gerektiğinde hareketi düzeltir ve hassas kontrol sağlamaktadır. Yani nasıl oluyor arkadaşlar? Ee, Araç kontrol ünitesinden bir komut gönderiliyor.
Daha sonrasında aküatör elektriği mekanik harekete dönüştürdü. Daha sonrasında sensör aracılığıyla hareket doğruluğu geri bildirim olarak araç kontrol ünitesine iletiyor. Araç kontrol ünitesi gerektiğinde hareketi düzeltiyor ve hassas kontrol sağlanmış oluyor bunun sonucunda. Uygulama alanlarına bakarsak direksiyon otomasyonu, yani bunlar otonom sürüşte. Acil frenleme sistemleri, araçların önündeki potansiyel tehditleri tespit ederek sürücülerin zamanında tepki göstermedikleri durumlarda çarpmayı önlemek veya şiddetini azaltmak için geliştirilen frenleme sistemleri vardır arkadaşlar. Daha sonra adaptif hız kontrolü, otonom sürüş esnasında kullanılan aracın sabit belli bir hızla gitmesini sağlamaktadır. Araç stabile kontrolü, bu sistem özellikle kaygan zeminlerde, ani dönüşlerde veya virajlarda aracın kayma veya dengesizlik durumunda devreye girerek sürücüye yardımcı olmaktadır. Acil frenleme sistemlerinde şöyle bir durum var arkadaşlar. İleride de söyleyeceğim bunu ama şu an söyleyeyim dedim. Acil frenleme sistemlerinde mesela normal araçlarda hava yastıkları açılıyor ama bu ne zaman açılıyor arkadaşlar? Genelde daha çok bir çarpma meydana geldikten sonra açılıyor ve bir çarpma meydana geldikten sonra e, hava yastığı açıldıktan sonra zaten şey, yani bir çarpma meydana geldiği için açılıyor. Tabii ki de çok faydalı ama sonradan açıldığı için e, aracın içindeki insan zarar görmese bile daha sonra belli şikayetleri oluyor. Ancak otonom araç zaten hesaplıyor. Yani bir yere çarpacaksa bile o an o hızlı bir şekilde hesaplama yapıyor ve bunu çarpacağını bilincinde oluyor. Bilincinde olduğu için daha çarpma gerçekleşmeden hava yastığını açıyor. Hava yastığı çarpma gerçekleşmeden önce açıldığı için de daha fazla yararlı oluyor. Yani bir çarpma gerçekleştikten sonra açıldığı durum var. Bir de daha çarpışma gerçekleşmeden çok daha öncesinde hava yastığı zaten açılarak her yerimizi koruma altına alıyor. Yani önceden önlem almış oluyor. Avantajlarına bakarsak daha hassas ve hızlı tepki oluyor. Artan güvenlik artıyor. Enerji verimliliği de daha yüksek. Otonom sürüş için gerekli hassas kontroller de sağlanıyor. Zorluklar ve sınırlamaları var tabii ki de. Bunlar da nelerdir? Maliyeti yüksek, elektromekanik arızalar ve bakım ihtiyacı var. Sinyal gecikmesi veya hata toleransı da vardır arkadaşlar. Gelecek perspektiflerine baktığımızda daha kompakt ve yüksek verimli elektromekanik aküatörler, yapay zeka ile adaptif aküatör kontrolü, araç altyapı iletişimiyle entegre sistemler vardır. Sonuç olarak baktığımızda aküatörler otonom araçlarda temel bir rol oynamaktadır. Direksiyon, fren ve gaz sistemlerini hassas ve güvenli bir şekilde kontrol ederek otonom sürüşün temel taşlarını oluşturur. Gelişen teknolojiyle aküatörün verimliliği ve güvenliği artmakta, otonom araç performansını ise yükseltmektedir. Altıncı olarak güvenliğe geldiğimizde arkadaşlar, otonom araçların güvenliği hem araç içi hem de çevre güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle araçlar yedekli sensörler, acil fren sistemleri, siber güvenlik önlemleri ve çarpışma önleyici donanımlar gibi çeşitli güvenlik mekanizmaları ile donatılır. Yedekli sensörler, otonom araçlarda kullanılan sensörler lidar, radar, ultrasonik ve kameralar aracılığıyla çevresel verileri toplar. Yedekli sensör sistemleri herhangi bir sensör arızası durumunda aracın güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır. Çalışma prensiplerine baktığımızda sensörlerden alınan veriler birden fazla modül tarafından kontrol edilir. Arızalı sensör tespit edildiğinde diğer sensörler devreye girer. Böylece aracın çevresel farkındalığı kaybolmaz. Daha sonra acil fren sistemlerine geldiğimizde önceden çarpışma tahmini vardır. Hız ve mesafe analizi yapar araç. Fren basıncının otomatik uygulanması, adaptif hız kontrolü, şerit takip ve lane keeping yardımcı sistemleri, çarpışma algılama ve uyarı sistemleri vardır. Biraz önce de söylemiştim zaten arkadaşlar. Araçta acil fren sistemleri önceden çarpışmayı tahmin ettiği için
hava yastığını çok çarpışma gerçekleşmeden önce açıyor ve bu sayede önceden bir önlem almış oluyor. Daha sonra siber güvenlik sistemleri vardır. Otonom araçlar, kablosuz iletişim yani Vehicle to Everything ve yazılım tabanlı kontrol sistemleri nedeniyle siber tehditlere açıktırlar. Siber güvenlik önlemleri hem yazılım hem de donanım tabanlı olarak uygulanmalıdır. Önlemler şu şekilde sıralanabilir. Araç içi ağ şifrelenmesi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, güvenlik güncellemeleri ve izleme sistemleri olarak önlemler alınabilir. Güvenlik sistemlerinin uygulama alanları ve avantajları nelerdir? Şehir içi trafik yönetimi, otonom konvoy, acil durum araç önceliği, otomatik park ve dar alan manevraları, artan yol güvenliği, çarpışma riskinin azalması, siber tehditlere karşı direnç, otonom sürüş güvenliğinin arttırılması. Şehir içi trafik yönetimi sayesinde arkadaşlar daha az bir trafik olur. Hatta hiç trafik olmayabilir. Yani sürekli bir akış içerisinde olursa zaten trafik olmaz. Konvoylar nasıldır? Mesela önemli günlerde önemli insanlar araç yola çıktığı zaman şey yapılabilir arkadaşlar. Ambulansın olduğu gibi o konvoyun hiç kırmızı ışık gelmemesi sağlanabilir. Hep yeşile gelmesini sağlanır ve hep yeşil yandığı için de bir araç birikmesi olmaz arkadaşlar. Yani ona göre bir sistem gerçekleştirilir. Acil durum araç önceliğinde de mesela ambulanslar en önemlisi zaten ambulanslar. Ambulansı olduğunda yollar tıkalı olmayacak. Ambulansın geldiğini anladığı için ışıklar ona göre hareket edecek, araçlar ona göre hareket edecek ve yol sürekli bir akış içinde olduğundan ambulansı istediği hızda yetişmesi gereken yere yetişecek. Hastaneye yetiştirecekse hastasını hastaneye yetişecek. Olay yerine gidecekse de olay yerine gidecek. Daha sonrasında zorluklar ve sınırlamalar var. Sensör ve sistem maliyetleri, kompleks sistem entegrasyonu, siber saldırıların sürekli gelişmesi, donanım arızalarının yönetimi gibi zorluklar ve sınırlamalar vardır arkadaşlar. Gelecek perspektiflerine baktığımızda ağ destekli güvenlik analizleri, daha dayanıklı yedekli sensör sistemleri, Vehicle to Everything tabanlı güvenlik ve koordinasyon, otomatik hata teşhisi ve özel müdahale sistemleri gelecekte görünmektedir arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda güvenlik sistemleri otonom araçların temel yapı taşlarından biridir. Yedekli sensörler, acil fren sistemleri, çarpışma önleyici donanımlar ve siber güvenlik önlemleri ile araçlar hem güvenli hem de güvenilir bir şekilde çalışabilir. Gelecekte yapay zeka destekli ve Vehicle to Everything tabanlı güvenlik çözümlerinin daha da gelişmesi bu sistemler daha da güçlenecektir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.